Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube Örgü Şenliği kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı bir örgü çalışması paylaşacağım. Buradaki görmüş olduğunuz gömlek düğmeleriyle arkadaşlar çok farklı bir örgü modeli anlatacağım. Yani belki de ilk kez göreceksiniz ve çok da güzel bir örgü fikri olacak. Sizin için de keyifle izleyeceğiniz bir video olur umarım. Değişik fikirler görmeyi sevenler varsa sakın kaçırmasın. Kanalıma abone olmayı, bir de videomu beğeni ve yorum yaparak destek olmayı lütfen rica ediyorum, unutmayın. Buradaki görmüş olduğunuz düğmeler bildiğimiz gömlek düğmesi arkadaşlar. Babamın eski gömleğinden kopardım. Şöyle göstereceğim size. Evet, ipimde yeni aldım bu ipi arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Şöyle bir dokusu var. Çıkartayım kartını. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Hazırsanız başlayalım. Bu arada tığımın numarasını göstermedim. Bakın 1.25 mm tulibin tığı arkadaşlar. Ucu da bu şekilde. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, şöyle düğmemi aldım arkadaşlar. Şu iç tarafından herhangi bir yerinden tığımı geçiriyorum. Buradan da ipimi geçiriyorum. Şöyle alalım. İçinden bu şekilde geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Aynı noktaya ikinci kez batıp yine buradan ikinci kez sık iğne çıkartıyorum. Şöyle iki tane sık iğnemi yaptım. Hiç zincir çekmeden bir sonraki delikten giriyorum. Buraya da iki tane yapıyorum. Şöyle yuvadan geçirmek biraz zor oluyor. Tığ değişikliği yapalım. Ucu biraz daha ince bir tığ aldım. Evet. Tamamdır. Arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şimdi araya iki tane zincir çekiyorum. Tekrardan düğmemi alacağım. Ve düğmemin bir deliğinden girip buraya böyle sık iğnemi yapıyorum. Bakın. Tekrar aynı noktaya giriyorum. Her bir deliğe ikişer kez sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Zor değil, sadece tığı buradan geçirmek birazcık zahmetli. Evet, ipim kalın galiba birazcık ama olsun, yapacağım. Şimdi bir sonraki yuvaya batıyorum. Oradan da ilmek çıkartıyorum. Evet. Bakın bu şekilde. Tekrardan girdim. Yine ilmeğimi çıkartıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar, yine araya iki tane zincir çekiyorum. Bu şekilde. Burayı sonra keseceğiz zaten. Yine devam edelim. Bakın şöyle düğmemi alıyorum. İç tarafından sık iğnemi yapıyorum. Yine aynı noktadan girdim. Bir tane de buraya yapıyorum arkadaşlar. Yani pardon, iki tane aynı yuvaya sık iğne yapıyorum. Bir sonraki delikten giriyorum. Yine oraya da iki tane sık iğne yapacağım. Şöyle bir daha batalım. Aynı noktaya. Bu da 2 olsun. Evet. 2 tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar bu şekilde toplamda 12 adet düğmeye bu işlemi uygulayacağız. Ben şimdi 3 tanesini sizinle yaptım. Kalanlarını kamera arkasında yapıp hemen geliyor. Arkadaşlar şöyle kamera arkasında toplamda 12 adet düğmeyi yan yana ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane bu şekilde ördüm. Şimdi bu kısımda arkadaşlar geri döneceğim. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane buraya zincirimi çektim. Sonrasında yine bakın buradaki yuvadan girip buraya iki tane sık iğnemi yapıyorum. Aynı noktaya tekrardan batıyorum. Şöyle iki tane sık iğnemi yaptım.
Devam ediyorum. Hemen yanındaki delikten giriyorum. Nasıl geldiysem arkadaşlar aynı şekilde dönüşümde öyle yapacağım. Sonrasında kenarlarına süslemesini de yaparak bitireceğiz. Çok kolay aslında. Sadece benim tığım biraz kalın kaçıyor. Bakın bu şekilde yapmış olduk. Şöyle ipi açayım. Bakın böyle. Devam edelim. Arasına 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki düğmenin arasına girip kapatıyorum ve üzerine şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Pardon, sık iğne yapıyorum. Bakın gördünüz arkadaşlar, model oluşmaya başladı. Devam edelim. Hemen yanındaki yuvaya giriyorum. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar burasında tıpkı gelirken yaptığımız gibi yapacağız. O yüzden bunu da göstereyim. Kalan düğmelerin sık iğnesini kamera arkasına tamamlayacağım. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar 2 tane zincir çekerek tekrardan bakın buradaki yuvaya girip kapatıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Burada geldiğim gibi bakın şöyle göstereyim. Burada yaptığım gibi üst kısımlara da aynısını yapacağım. Buradaki gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna kadar her iki tarafını da bu şekilde örerek geldim. Sıranın sonunda bakın burada arkadaşlar şöyle 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen buradaki baş kısma, bakın şu kısma şuradan tığımı geçirdim. Görüyorsunuz. Netlememizi yapalım. İlmeğimi buradan alıp kaydırıyorum ve tığımdaki ilmekten de geçiriyorum. Şöyle her ikisinden de geçiriyorum. Şöyle burada tığ değişikliği yapacağım arkadaşlar. Evet. Bu kısmını böyle yapmış bulunduk. Şu arkadaki ipi sonra keserim. Bakın şu kısım böyle oldu. Şimdi üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. Şu ortaya batıyorum. 2 çekiyorum. Başını bir kere doladım. Bakın şuradaki sık iğnelerin arasına batıyorum. Buraya da ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane oldu. 2 tane zincirle aşağıdaki kısma, şu araya, şu ikisinin arasına batarak buraya sabitliyorum. Şimdi yeniden şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. Bakın şöyle çok sıkı yapmayalım. Şu ikisinin arasındaki bu kısma batıyorum ve buradan bir tane ikili trabzan çıkıyorum. Tekrar doladım. Bu sefer yanındaki sık iğneye batıyorum. Bakın tekrar doladım. Bir sonrakine batıyorum. 2 çektim. Arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra 2 tane zincir çekip orta kısma bu şekilde batıp sabitliyorum. Bakın bu kısım böyle oldu. Üzerine 2 zincir çekiyorum. Yeniden düğmenin üzerindeki bakın şu sık iğneye batıyorum. 2 çektim. Başını bir kere doladım. Şu orta kısma batıyorum. 2 çektim. İkinci trabzanım ve üçüncüsünü de yanına yapıyorum. Bakın yan yana şöyle 3 tane yapmış oldum. 2 zincir çektim. Bakın şu ikisinin arasına, 2 düğme arasına boşluğa batarak sabitliyorum. Yine 2 zincir çekerek aynı işlemi buradaki bakın sık iğneyi yapıyorum. Şuradan batıyorum göz kararı. 2 çekip bir tane trabzan kurdum. Tekrar doladım. Bir sonraki sık iğneye batıp böyle trabzanımı kurdum. Tekrar doladım. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Bakın. Üzerine 2 tane zincir çekiyorum ve ara kısma girip kapatıyorum. Şimdi yine 2 tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar. Buradaki geri kalan kısımları da aynı yaptığımız gibi devam edeceğiz. Ta ki şuraya gelene kadar. Bu kısma gelince nasıl orayı geçeceğimizi, döneceğimizi göstereceğim. Bu şekilde yaptığımız gibi sıranın başına kadar yapmış bulundum. Şöyle göstereyim. Şimdi bakın bu kısımda yine 2 zincirimizi çekiyoruz. 2 tane zincirimi çekiyorum ve burada sık iğnesi yapıyorum. 1 şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 ya da 10 tane sık iğnesi yapmanız yeterli arkadaşlar. Böyle sık iğnemizi yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum
Ve bu tarafta ne yaptıysam aynısını diğer tarafa yapıyorum. Başını bir kere doladım. Buraya girdim. 2 çektim. Tekrar doladım. Aynı noktaya giriyorum. Pardon, yanına trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Hemen yanındaki yere giriyorum. 2 çekiyorum. Arkadaşlar bu şekilde 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincir çekip bakın şu ikisinin arasındaki boşluktan sık iğnesiyle kapatıyorum. Tıpkı diğer tarafta olduğu gibi iki tarafı eşitledik. 2 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doladım. Hemen bakın buradaki sık iğnenin içine giriyorum. Tekrar doladım. Hemen yanındaki sık iğneye giriyorum. Tekrar doladım. Hemen yanındaki sık iğneye giriyorum. Ve arkadaşlar buraya bu şekilde 3 tane trabzanımı yapmış bulundum. 2 zincirimi çekerek buradaki boşluktan kapatıyorum. Kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Ben bir tane daha yapayım. Bakın bu kısımdan batıyoruz. 2 çekiyorum. Tekrar doladım. Bu ara kısımdan batıyorum. 2 çekiyorum. Arkadaşlar aynı işlemler bir öncekinde yaptığımız gibi buraya aynı işlemleri yapıyoruz. 2 tane zincir çekip bakın bu aradan girip kapatıyorum. Yine 2 zincirle devam ediyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu taraflar hep aynı. Kalan kısmı da ben kamera arkasında devam edeceğim. Şöyle bütün sıra boyunca buraya kadar devam edeceğiz. Sonrasında da bileğimize takmak için şuradaki gibi bir tane düğme takacağız arkadaşlar. Bunu kamera arkasında yapmıştım. Şöyle göstereyim. Tıpkı bunun gibi olacak. Ben bunu devam edeyim, bitireyim. Sıranın sonunda görüşürüz. Arkadaşlar sıranın sonuna kadar bu şekilde çift taraflı olarak gelmiş bulundum. Bakın böyle göstereyim. Burada hemen 2 zincirimi çekiyorum ve bu kısma iniyorum. Bakın şuradaki kısma inip kaydırıyorum. Şöyle tutuyorum ilmeğimi. Şuradan hemen aldım. Düğmemin içinden şöyle geçiriyorum arkadaşlar. Sırasıyla bir oradan bir buradan olacak şekilde ilmeklerimi geçiriyorum. İsterseniz dikebilirsiniz. Ben dikmek istemediğim için bu şekilde yapmak istedim. Evet. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle ilmek alıp buradan da kaydırıyorum. Ve buraya bunu monteliyorum arkadaşlar. Şöyle tekrardan şöyle altından geçip ilmeğimi aldım, kaydırdım. Şöyle bir tane de buradan yapıyorum ve sıkıştırıyorum. Şuradan döndüm. Arkadaşlar buralarda ilmeğimizi sabitleme işlemi yapıyoruz. Şimdi bunu keseceğim. Şöyle kestim. Evet arkadaşlar tamamlanmış oldu. Tamamlanmış hali bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. Bu da bizim sizinle beraber yaptığımız 2 farklı renkte de duruşunu göstermiş oldum. Şöyle göstereyim. Bununla ne olur arkadaşlar? Şöyle bileklik olarak kullanabilirsiniz. Şöyle şekilde buradan takacaksınız. Şöyle. Evet. İstediğiniz şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Çok uzun yaparak çanta sapı da yapabilirsiniz. Daha böyle kalın iplerle. Yani tercih size kalmış.